Dünya üzerindeki en zengin ülkeler her zaman merak edilen bir konu. Sizce dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurtiçi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. Gayri safi yurtiçi hasıla ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeriyle belirleniyor. Bu değerlerin ülke nüfusuna bölünmesiyle de kişi başına düşen milli gelir elde ediliyor. Peki 2021 yılında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya göre dünyanın en zengin ülkeleri hangileri? Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bir ada ülkesi olan İzlanda, dünyanın en zengin 15. ülkesi. Ülkede kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 58.150 dolar. Bir ada ülkesi olması nedeniyle İzlanda ekonomisinin temel kaynağı balık ve balıkçılıktan geliyor. Ülkede tutulan balıklar işlenip ihraç edilerek gelir haline dönüştürülüyor. Bunun yanında ülke kış turizmi ve termal turizm açısından da oldukça gelişmiş konumda. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı ülkede çok sayıda lüks otel mevcut. Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda konumlanan Birleşik Arap Emirlikleri listemizin 14. sırasında. Kişi başına düşen 59.840 dolar gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol. Doğal gazın da ekonomik büyümeye katkısı oldukça yüksek. Petrol arıtma tesisleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sanayi kuruluşları arasında en önemli yere sahip. Ülke, petrolden elde ettiği gelirlerle farklı sanayi kollarını geliştirerek ekonomiyi çeşitlendirme çalışmaları yapıyor. Çimento, alüminyum, kablo ve kiremit üretimiyle ilgilenen birçok fabrika bu çalışmalar kapsamında kurulmuş. Hollanda Krallığını meydana getiren 4 ülkenin en büyüğü olan Hollanda, dünyanın en zengin 13. ülkesi. Ülkede kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 60.460 dolar. Hollanda ekonomisi, ülkede bulunan doğal gaz rezervlerinden besleniyor. Hollanda'daki doğal gaz rezervleri, Avrupa Birliği'ndeki tüm rezervlerin 25'ini oluşturacak kadar büyük. Bunun yanında dış ticarete bağlı olarak büyüme gösteren ülke, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na da ev sahipliği yapıyor. İskandinav ülkelerinin güneyinde konumlanan Danimarka, dünyadaki en zengin 12. ülke. Kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın 61.480 dolar olduğu ülkede ekonominin en önemli paydası hizmet sektörüne ait. Kamu yönetimi, eğitim ve sağlık hizmetleri dışında ticaret ve ulaştırma hizmetleri, hizmet sektöründe öne çıkan alanlar arasında bulunuyor. Tarım, hayvansal üretim ve doğal enerji kaynakları çıkarımı da Danimarka ekonomisini kalkındıran önemli alanlardan birkaçı olarak öne çıkıyor. Avrupa'da bulunan 5 mikrodevletten biri olan San Marino, kişi başına düşen 61. 510 dolar gayri safi yurtiçi hasıla ile dünyanın en zengin ülkeleri listesinde 11. sırada bulunuyor. Dünyanın en küçük ülkeleri arasında 5. sırada olan San Marino'nun ekonomisindeki en önemli pay turizme ait. Her yıl 3 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ülkenin turizmden sonraki en önemli gelir kaynakları arasında bankacılık, elektronik ve seramik bulunuyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarımdan kazanıyor. Halk Cumhuriyeti Hong Kong özel idare bölgesi olan ülke, dünyanın en zengin 10. ülkesi. Hong Kong'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 62.840 dolar. Uluslararası ticaretin çok yaygın olduğu Hong Kong, Uzak Doğu'nun ticaret merkezi konumunda. Ülke ekonomisinin en önemli parçalarından biri de turizm. Özellikle iş seyahatleri için gelen çok sayıda turisti ağırlayan ülke, Çin'in en popüler turizm noktası.
Ancak Hong Kong, diğer ülkelerle kıyaslandığında iş insanlarına en pahalı yaşam şartlarını sunan ülkelerden biri. Güneydoğu Asya'da konumlanan Borneo adasında yer alan Brunei, dünyanın en zengin ülkeleri arasında 9. sırada. Ülkede kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 64.410 dolar. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah dünyanın en zengin isimlerinden biri arasında. Ülkenin ekonomisinin en önemli dayanakları arasında petrol ve doğalgaz bulunuyor. Brunei'nin en çok doğalgaz ve petrol sattığı ülkeler arasında ilk sırayı Japonya alıyor. Ülke ekonomisi, petrol ve doğalgaz dışında kereste, kağıt ve cam endüstrilerinden de gelir sağlıyor. Dünya üzerindeki en etkili finansal güce sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, kişi başına düşen 68.310 dolar gayri safi yurtiçi hasıla ile dünyanın en zengin 8. ülkesi. Doğal kaynaklar ve altyapı açısından çok gelişen Amerika, dünya ticaretine yön veren ülkeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olan Amerika, günümüzün en önemli şirketlerinin büyük çoğunluğuna ev sahip yapıyor. Bunun yanında New York Menkul Kıymetler Borsası'nın piyasa değeri incelendiğinde dünyanın en büyük menkul kıymetler borsası olduğu gözlemleniyor. Dünyanın en zengin ülkeleri arasında 7. sıraya yerleşen Norveç, İskandinav Yarımadası'nda konumlanıyor. Kişi başına düşen 69.170 dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla ile Norveç, diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasında refah seviyesinin en iyi olduğu ülke olarak gösteriliyor. Karma ekonomik modele dayanan Norveç ekonomisi, endüstri devriminden önce balıkçılığa dayanıyordu. Kuzey Denizi'ndeki petrol rezervlerinin kontrolünü eline aldıktan sonra ülke ekonomisi, petrol üretimine dayanmaya başladı. Günümüzdeki ekonomisinin en önemli kaynağı petrol üretimi olarak devam etse de hükümet ekonomik gelirleri çeşitlendirmek için çalışmalar yapıyor. Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişim noktasında konumlanan İsviçre, dünyanın en zengin ülkelerinin 6.'sı olarak listeye giriyor. Ülkede kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 75.880 dolar. 2020 yılında koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda zor zamanlar yaşayan İsviçre'nin ekonomisi, gelişmiş sanayi sektörüne dayanıyor. Sanayi sektöründe önde gelen dal ise saat endüstrisi. Saatleriyle ve bankalarıyla meşhur olan ülkenin ekonomisi, hizmet sektöründen büyük ölçüde besleniyor. Ülkede hayvancılık ve tarım da önemli geçim kaynakları arasında. Resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Macao Özel İdari Bölgesi dünyanın en zengin 5. ülkesi olarak listemizde yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bir bölge olan Macao'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 90.610 dolar. Geçmişte Portekiz'e bağlı olan Macao, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlandıktan sonra ekonomik anlamda bir sıçrayış yaşadı. Ekonomisi dokuma sanayisi, oyunca sektörü ve elektronik alet üretimine dayanan Macao'da birçok kumarhane bulunuyor. Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde kumarhanelerin yasak olması sebebiyle bu iki ülkede yaşayan birçok insan kumar oynamak için Macao'yu ziyaret ediyor. Basra Körfezi ülkesi olan Katar, dünyanın en zengin 4. ülkesi. Resmi adı Katar Devleti olan ülkede kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 97.260 dolar. Ülke ekonomisinin en temel kaynağı petrol ve doğalgaz. Dünyanın en büyük 3. doğal gaz rezervine sahip olduğu için birçok farklı ülkeye doğal gaz ihraç ediliyor. Katar'da ekonomik gelirleri çeşitlendirmek için pek çok çalışma da yapılıyor. Finans, sanayi ve turizm gibi sektörlerin de ülke ekonomisini besleyen önemli dallar olması için projeler mevcut.
Kuzeybatı Avrupa'da yer alan İrlanda Cumhuriyeti, dünyanın en zengin ülkeleri arasında 3. sırada. Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın 99.240 dolar olduğu İrlanda'nın ekonomisinin büyük çoğunluğu yüksek teknoloji endüstrisine dayanıyor. Hükümet, yabancı yatırımcılara düşük vergi uygulayarak ülkenin yabancı yatırımcılar için Avrupa merkezi konumuna gelmesini sağlıyor. Bu uygulamanın getirisi olarak Facebook, Google, Apple gibi dünya devlerinin İrlanda'da ofisleri bulunuyor. Güneydoğu Asya'da konumlanan bir ada ülkesi olan Singapur, dünyanın en zengin ikinci ülkesi. Singapur'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 102.740 dolar. Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ülke, rekabetçi ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Rekabete önem veren ekonomik atmosfer, aynı zamanda özgür ve yenilikçi. Ticarete dayanan ülke ekonomisinde ikinci önemli gelir kaynağı da endüstri. Bu alanda en çok kazanç getiren dallar arasında ilk sırayı gemi inşaatı elinde tutuyor. Petrol rafineleri, elektronik aletler, tekstil ve gıda ise gemi inşaatını takip eden alanlar. Avrupa Birliği üyeler arasındaki en küçük ülkelerden biri olan Lüksemburg, dünyanın en zengin ülkesi. Ülkede kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası 122.740 dolar. Avrupa kıtasının tam ortasında konumuyla Fransa ve Almanya gibi ülkelere çok yakın olması Lüksemburg'un ekonomik anlamda güçlü bir ülke haline gelmesinin en önemli nedenlerinden. Bankacılığın gelişmiş olduğu ülke gelirinin büyük bir çoğunluğunu finans sektöründen sağlıyor. Demir çelik sanayisi bakımından da gelişmiş olan ülke, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne demir ihraç ediyor.